Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte papatyalı çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak patlıcan moru kullandım. Ve papatyalarım içinde beyaz, sarı ve yeşil tonlarında 3 tane ipim var. Bu iplerimiz hanımlar beyaz, sarı ve yeşil çok az gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Hemen iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen patiğimize de bakalım. Patiğimiz şöyle hanımlar. Gördüğünüz gibi papatyalarımız var ve papatya arasında küçük ajurlu bir desen yaptım. 2 papatya arasına. Patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çeyize çok uygun, hoş bir model oldu. Tabanımız bu şekilde. Topuğumuz, patiğimizin arkası böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başladım hanımlar. 12 ilmeğimizi atıyoruz. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum kenara 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada artık 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimizi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sık olduğu için. Tığım ile başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şöyle 5 ilmek oldu. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. Yeniden çıkartayım. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Şu da 6. Bu aşamada şişler biraz karışık görünebilir. Fakat 1-2 sıra ördükten sonra şişler yerli yerine oturuyor hanımlar. Evet 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Şimdi 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Dolana dolana örülüyor böyle 5 şiş patik. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Evet bir sıra ilmeklerimizi ördük hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuzda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 1, şu da 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişimde hanımlar şöyle bakıyorum kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor hanımlar. Bu şekilde. 4. şişimdeyim. Burada da hanımlar bakıyoruz, kenarımız solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bu sıramızda 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan öreceğiz düz olarak. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini baştan bir hatırlatmak isterim. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar başta. İlk 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Dileyen her bir şişe 15'er ilmek de yapabilir. Model 15 ilmek yapınca da denk gelecektir. Zaten modeli örerken sizlere ilmek sayılarını da tekrar hatırlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte papatyamıza başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi papatyamıza başlayacağız. Papatyamız toplamda 3'ü yaprak, 3'ü çiçek olmak üzere 6 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ilk 3 ilmeğimi bu mor ipimle örüyorum. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da ilk 3 ilmeklerini mor ile örecekler. Ardından buraya bir tane yeşil örüyorum. Bir ilmek yeşil. Hemen yeşil ipimin ucunu mor ipime bağlayacağım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Şimdi ilk papatyamızı yaptık. Bir tane yeşilimi ördüm. Şimdi papatya arasında 6 ilmek morum var. 15'er ilmek yaptıysanız her bir şişe araya 5 tane mor örmeniz gerekiyor. Ben 14 yaptım. 6 tane morumu örüyorum. Tekrardan bir tane yeşil. Modelin devamında 6 mor 1 yeşil olarak devam edeceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar 5 mor 1 yeşil olacak şekilde ilk sırada ilmeklerini örecekler. Şimdi 6 tane mor öreceğim. 3 oldu. İkinci şişten devam ediyorum. 4, 5, 6. Bir tane yeşil örüyorum. 6 tane mor. 3, 4, 5, 6. Bir ilmek yeşil. Arkada ip geçişlerinde ipleri esnek bırakalım hanımlar. Patiğimiz gergin durmasın. Ayağa girsin. Model bozulmasın. Tekrar 6 mor öreceğim. 3'ünü ördüm. 3. şişten devam ediyorum. 4, 5, 6. Şöyle bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 6 tane mor. 4,
5, 6. Bir yeşil, 6 mor. Dördüncü şişimden devam ediyorum. 4, 5, 6. Bir tane yeşil, 6 tane mor, bir tane yeşil ve kalan son 3 ilmeğimi mor ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi bu modelimizde hanımlar bir sıra böyle papatyamızı kuruyoruz. Bir diğer sırada ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Bakın ilmeklerimin hepsini mor ipim ile düz örüyorum. Bir sıra model kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizin tamamı ana renk ipimiz ile düz örülüyor. Bu şekilde. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hepsini. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de mor ipim ile düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. İlmeklerimizi böylece bir sıra düz ördük. Şimdi papatyamızda ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Papatyamızda yaprağımızın ikinci sırası. 2 tane mor ördüm. 15'er ilmek yapanlar da yine ilk 2 ilmeği mor örsünler. Sonra bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Bakın ilk papatyamı yaptım. Papatya arasında 4 tane morum var. 15'er ilmek yapanların 3 tane mor olacak. Bakın 4 tane morumu ördüm. İkinci papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Yine papatya arasına 4 tane mor örüyorum. Dediğim gibi 15'er ilmek yapanlar papatya aralarına 3'er ilmek mor örecekler. Şu 3. şu da 4. morum. Diğer papatyamı örüyorum. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Yine papatya arası için 4 tane morum var. Papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Yine araya 4 mor örüyorum. 2, 3, 4. Devam ediyorum. Papatyamı yapıyorum. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Bu şekilde. Arada yine 4 tane morum var. 3, 4. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Arada yine 4 tane morum var. 4. şişimdeyim hanımlar. Şu 3, şu da 4. mor ilmeğim. Yine papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Tekrar arada 4 tane mor ilmeğim var. Papatyamı yapıyorum şimdi de. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Kalan 2 ilmeğimi mor ile ördüm. Bu şekilde hanımlar papatyamızın ikinci sırasını tamamladık. Bir sıra model kurulumu yapmıştık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de ana renk ipimiz mor ile düz öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ana renk ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimi düz ördüm geldim. Şimdi papatyamızda 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mor ile örüyorum. 15'er ilmek yapanlar da 1 ilmek mor örecekler. Sonra yeşilimi aldım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Bakın ilk papatyamı yaptım. Papatya arasında 2 tane morum var. 15'er ilmek yapanlar araya 1 mor örecekler. Yani 15'er ilmek yapanlarda kısaca işlem şu. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor olacak şekilde ilmekleri örecekler. Bende 14 ilmek var. Papatya aralarında 2 tane morum var. Şimdi diğer papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Papatya arasında 2 tane morum var. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2. Yeniden papatyamı yapıyorum. Bir yeşil, bir mor,
bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Papatya arası için 2 morum var. Diğer papatyama geldim. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Papatya arası için 2 tane mor öreceğim. 3. şişimdeyim. Şu 2. morum. Tekrar papatya yapıyorum. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Arada 2 tane morum var. Devam ediyorum. Diğer papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Arada 2 morum var. Şöyle 4. şişime geldim. 2. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Arada 2 tane morum var. Diğer papatyama geldim. Bir yeşil, bir mor, bir yeşil, bir mor, bir yeşil. Son bir ilmeğimi de mor ile ördüm. Yaprağımızı tamamladık hanımlar şimdi. Model kurulumu yaptık. Bu sırada yine ilmeklerimizin tamamını mor ipimiz ile, yani ana renk ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi papatya bölümüne geçiyoruz. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. 15'er ilmek yapanlar da yine ilk 2 ilmeğini mor ile örecekler. Şimdi beyazımı ekliyorum. Bir beyaz. Hemen şu beyazımın ucunda hanımlar bağlayın, buraya düğümleyeyim. 2 tane düğüm atıyorum sıkıca. Bakın bir beyaz ördüm. Bir mor. Bir beyaz. Bakın ilk papatyamı yaptım. Papatya arasında 4 ilmeğim var. 15'er ilmek yapanların papatya aralarında 3 ilmekleri oluyor. 1, 2, 3, 4 ilmek mor ördüm. İkinci papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada yine 4 tane morum var. 2, 3, 4. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 tane morum var. 2, 3, 4. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 morum var. 1, 2, 3. şişime geldim. 3 ve 4. Yeniden bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 morum var. 2, 3, 4. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 tane morum var. 2, 3, 4. Diğer papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada yine 4 ilmek morum var. Son papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Ve kalan 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Papatyamızda 4. sıramız böyleydi. Şimdi model kurulumu yaptık bir önceki sırada. Bu sırada yine ilmeklerimizin tamamını ana renk ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Bakın hanımlar, ilk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar, diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de mor ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. İlmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Papatyamızda şimdi de 5. sıradayız. Bu sırada bu sarıyı da ekleyeceğiz. Şöyle sarı ipimi hazırladım buraya. Bu aşamada ilk ilmeğimi mor ile ördüm. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Bir beyaz, bir mor. Tam bu ortaya bir tane sarı öreceğim hanımlar. Papatyamızın göbeği. Bir tane sarıyı örüyorum. Yine her eklediğimiz yeni ipte düğümlemeyi unutmayalım. Sonradan bu iplerin ucunu da hanımlar arkada ilmek aralarında gizleyelim. Değerli toplu olsun patiğimizin içi, bakın. Bir tane sarı ördüm. Yanına bir tane mor ve hemen yanına bir tane daha beyaz örüyorum. Bakın ilk papatyamız bu. Papatya aralarında benim 2'şer tane ilmeğim var. 15'er ilmek yapanlar papatya arasına bir tane örecekler. Bakın 1, 2. 2 ilmek ana rengimle ördüm. İkinci papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir mor, tam ortaya bir sarı,
Yanına bir tane mor ve bir tane daha beyazımı örüyorum. Bakın ikinci papatyamı da yaptım hanımlar. Şöyle desenimiz, görüntümüz bu. Görüldüğü üzere. Şimdi ikinci papatyamızı da yaptık. Hemen arada 2 tane morum var. Mor ilmeğimi örmemişim. Sonradan fark ettim. Evet, yanına bir tane mor ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. İkinci mor ilmeğimi de buradan alarak örüyorum. Şimdi bir diğer papatyamızı yapacağım hanımlar. Bir beyaz, bir mor, tam ortaya bir ilmek sarı, yanına bir tane mor ve bir tane beyaz ördüm. Papatya arası için 2 tane morum var. Diğer papatyama geldim. Bir beyaz, bir mor. Ortaya bir sarı, bir mor ve bir ilmek daha beyaz örüyorum. Papatya arasında 2 tane morum var. Üçüncü şişimdeyim. İkinci morumu ördüm. Bir diğer papatyamı yapıyorum. Bir sarı, pardon, bir beyaz, şöyle, bir mor, ortaya bir sarı, yanına bir tane mor ve tekrar bir beyaz. Papatya arası için 2 ilmek morumu ördüm. Diğer papatyamdayım. Bir beyaz, bir mor, ortaya bir sarı, yanına bir mor ve bir ilmek daha beyazımı örüyorum. Arada 2 tane morum var. Bir, şu 2. Diğer papatyamı yapacağım şimdi. Bir beyaz, bir mor, ortaya bir sarı, bir mor ve yanına bir tane beyaz. Arada 2 tane morum var. Sonuncu papatyama geldim. Bir beyaz, bir mor, ortaya bir sarı, bir mor ve bir tane daha beyaz örüyorum. Sonuncu ilmeğim mor. Papatyamızın 5. sırasını hanımlar bu şekilde tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Bir sıra model kurulumu yapıyorduk, bir sıra ilmekleri düz örüyorduk. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 6. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. 15'er ilmek yapanlar da ilk 2 ilmeği mor örerek başlayacaklar. Sarıyı kullanmayacağız. Sadece beyaz ve mor kullanacağız bu sırada. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Papatya aralarında 4 tane morum var. 15'er ilmek yapanların arada 3 ilmek morları oluyor. İkinci papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 tane mor ilmeğim var. 2, 3, 4. Diğer papatyamı yapacağım. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 morum var. 3, 4. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 morum var. 2. Üçüncü şimdiyim. Şu 3. morum, şu da 4. Papatyamı yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 ilmek morum var. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 tane morum var. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 4 ilmek morum var. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz ve son 2 ilmeğim mor. Papatyamızın sonuncu sırasını da tamamladık hanımlar. Papatyamızın şekli şu, bakın. Şöyle desenimizi tamamladık burada. Görsel böyle. Hanımlar, şimdi yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bakın, hepsini mor ipimiz ile düz örüyoruz.
Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de artık papatya bitti bakın. Ajur modelini yapacağız. Bu defa papatyadan sonra desenden sonra bir sıra değil 2 sıra düz öreceğiz. Yani 4 şişimizi bir sıra ana renk ipimizle öreceğiz. Ardından bir sıra daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra ilmeklerimizi düz örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra düz ördüm. Şimdi şurada tek sıradan oluşan minik ajurlu desenimizi yapacağız. Öncelikle bir ilmek düz ördüm. Sonra ajur yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği keseceğim. Bakın ikinci ilmeğimi ikinci şişimden alacağım hanımlar. İlk şişimde en son ajur yapmıştım. Burada öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde 2 şişimizi ajurlu desenimizi kurduk hanımlar. Patiğimizin tabanına geldik. Patiğimizin tabanına ajur yapmayacağız. Tabandaki ilmeklerimizi gördüğünüz gibi düz olarak öreceğiz. Ajur çünkü taban için uygun olmaz, delikli bir örgü modeli olduğu için sadece patiğimizin üst bölümüne ajur deseni yaptım. Dileyen yapmaya da bilir. Buraları sade düz örgü olarak da örebilir. Ben farklılık olsun diye ajuru tercih ettim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hepsini. Bu şekilde. Bakın kesim yaptığım ilmeklerimi, ajur yaptığım ilmeklerimi hepsini düz örüyorum. Böyle. Şimdi hanımlar yine 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra, yani bir kere dolanacağız 4 şişimizi, bir daha dolanacağız. 2 sıra örelim gelelim, ikinci papatyamıza geçeceğiz. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi ikinci papatyayı yapacağız. İlk papatyayı nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlk kurulumunu yine kafanız karışmasın diye size göstermek istedim. Çünkü aynı papatyayı sil baştan yaparak videoyu gereksiz yere uzatmak, sizleri de sıkmak istemem. İlk papatyayı yaparken ilk 3 ilmeğimizi mor ile örmüştük. Yanına bir tane yeşil. Şöyle alttan yine aynı yeşilimi alıyorum. Buraya bir yeşil örüyorum. Benim her bir şişimde 14'er ilmeğim olduğu için model aralarında ben 6'şar mor örmüştüm. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar model arasında 5'er tane mor örecekler. Bakın 6 mor, 1 yeşil, 6 mor, 1 yeşil, böyle devam edecek hanımlar. Bir sıra model kurulumu yapacağız. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bu aşamada alttaki modele bakarak yapabilirsiniz ya da modele bakarak yapamayanlar ilk videoda ilk papatyanın bölümlerine gelerek, yani videoyu geri alarak bu sıralamaları takip ederek ikinci papatyayı da rahatlıkla yapabilirler. Hanımlar şimdi ilk papatyayı dediğim gibi birlikte bitirdik. Ajurlu modelimizi de birlikte yaptık. İkinci papatyanın ilk kurulumunu da size gösterdim. Şimdi ilk papatya ile aynı şekilde ikinci papatyamızı da örelim gelelim. Ardından 2 sırada 4 şişimizdeki ilmeklerimizi mor ipimiz ile düz örelim hanımlar. Sonra bilek ayrımını yapacağız. Papatyalar bittikten sonra da sarı, beyaz ve yeşil ipinizi kesip arkaya düğümleyebilirsiniz. İplerin ucunu da gizlemeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte papatyalarımızı tamamlayalım gelelim. Ardından bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım. İkinci papatyamı da bitirdikten sonra 4 şişindeki ilmeklerimi 2 sıra düz ördüm. Şimdi tam ortadan bilek ayrımını yapacağız. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da bilek ayrımını aynı yapacaklar hanımlar. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile
İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle bilek ayrımında yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani bu bölümde ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu arka bölümüne geldik hanımlar. Bu arka bölümlere ben 7'şer ilmek haroşa ördüm buralara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi burada 7 ilmek haroşam bilek bölümünde ikinci şişimden devam ediyorum. 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Diğer ilmeklerimi de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğim. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 7 ilmeğim hanımlar bilek bölümünde haroşalarımı yine düz öreceğim. Hem ön hem arka yüzde bunlar düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar bakın bilek ayrımına geldik. Patiğimizin arka bölümünde bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız çıktı. Şu anda arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimiz düz örülüyor, arka yüzdeysek şayet de ilmeklerimiz ters örülüyor. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor hanımlar. Tek detay bu. Son şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Bakın yine geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bakın yine kenar ilmeğimi aldım. 7 ilmek haroşam düz örülüyor. Şimdi ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü oluşacak. Şöyle baktığımız anda şu bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne, bu bölüme 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Şöyle ayağınıza bir takın patiğinizi. Bu arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Hanımlar ben 15 yaptım. Belki siz de 15 yaparsınız. Patik ayağınıza dar olur ya da büyük olur. Bu tamamen değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası ya da ipinin kalınlığı birbirinden farklı olabilir. Bu da doğal olarak patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle lütfen deneyerek ayağımıza ölçerek yapalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuk kesimini yapacağız. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Bu aşamada burada tamı tamına 15 diş haroşam var.
Bu aşamada bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Hanımlar, siz modeli yaparken her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Topuk kesiminde tek fark bu. Kalan ilmeklerin hepsi de sağ şişimde. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu aşamada hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Önce 7 haroşamızı örelim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Sayarak devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar burada 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimlerini yapacaklar hanımlar. Kesimdeki farkımız bu. Şimdi kesimimizi yaptık. Şu arada kalan ilmeklere bakıyorum. Burada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sıradaki yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ayıranlar da 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesim yapacaklar. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmeğim kaldı. Şimdi kesimimizi yaptık. Yapacağımız işlem şu. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Hanımlar, biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte şu aradaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bakın bu şekilde topuğumuz oluştu. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlarında kesimlerden sonra sağ şişlerinde 26 ilmekleri kalıyor. Bu aşamada hanımlar patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı aldım. Tığ numarası önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı şekilde aynı yöne kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için kesimimizi belli belirsiz oluyor. Hani çok da sağ taraf
Sağ patinki sağ tarafta, sol patinki sol tarafta olmuş. Çok da önemli değil. İlmekleri böyle kesiyoruz hanımlar sırasıyla. Devam edelim. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Haroşalı bölümlere geldik. Aynı kesime burada da devam ediyoruz. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizi gizleyelim. Topuğumuza topluca bakalım. Şöyle. Evet. Bakalım hanımlar şöyle. Ayağı giyilince şöyle duruyor zaten. Gördüğünüz gibi belli belirsiz. Arkada topuğumuz bu. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Duruşu itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de gayet uygun. Papatyalı, güzel, sevimli, şirin bir model. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimiz bu şekilde hanımlar. Patiğimizin tabanı, şöyle yanı, şöyle topuk kısmını da gösteriyorum. Kenarı, önden duruşum. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.